Osmanlı tarihini karıştırdığınızda padişahların hayatına giren kadınların çoğu zamanla isimlerini, dinlerini, hatta benliklerini değiştirip bu imparatorluğun bir parçası olmuştur. Nilüfer Hatun köprüler, imaretler yaptırmış, Asporça Hatun vakıflar kurmuştur. Ancak bir kadın var ki, o, Orhan Gazi'nin nikahlı eşi olmasına rağmen ne adını değiştirdi ne de dinini. O, Osmanlı Sarayı'nın tam kalbinde yaşayan bir Bizans imparatoru kızıydı. Theodora Kantakuzenos. Tarih kitapları onu sadece siyasi bir evlilik olarak yazar geçer. Oysa o, babasının iktidar hırsı uğruna feda edilmiş bir prenses, saray koridorlarında yapayalnız bir yabancı ve evladı kaçırıldığında, iki imparatorluk arasında çaresizlikle sınanmış bir anneydi. Bugün referans tarihte, savaşların ve antlaşmaların gölgesinde kalmış Orhan Gazi'nin Hristiyan eşi Theodora'nın o sessiz ve vakur hikayesine, tarihin arka odasına ışık tutacağız. Hikayemiz 1340'lı yılların Bizans'ında, yani taht kavgalarının ve ihanetlerin merkezinde başlıyor. Theodora'nın babası Ioannis Kantakuzenos, Bizans tahtını ele geçirmek istiyordu ama gücü tükenmek üzereydi. Tek bir çıkış yolu kalmıştı. Türklerin, yani Orhan Gazi'nin askeri desteği. Ancak Osmanlı'nın kılıcı bedelsiz kalkmazdı. Kantakuzenos, bu hayati ittifakı mühürlemek için saraydaki en kıymetli varlığını, gencecik kızı Theodora'yı gözden çıkardı. Düşünün, bir baba, imparatorluk tacını giyebilmek için öz kızını, henüz yüzünü bile görmediği, dini, dili ve kültürü tamamen farklı, kendisinden yaşça epey büyük bir Türk beyine, bir gelin gibi değil, adeta bir diyet olarak sunuyordu. Bizans kaynakları, o dönemde kilisenin ve halkın bu evliliğe nasıl tepki gösterdiğini yazar. Vaftiz edilmemiş birine bir prenses verilir mi? Diye isyan edenler oldu. Ama Theodora için karar çoktan verilmişti. O artık sadece bir prenses değil, babasının kaderini omuzlarında taşıyan bir kurbandı. Yıl 1346, Yersilivri sahilleri. Tarih, eşine az rastlanır, hem muhteşem hem de hüzünlü bir düğüne şahitlik etti. İmparator, kızı için sahile altından bir platform kurdurmuştu. Davullar çalıyor, ziyafetler veriliyordu. Orhan Gazi, 30 gemilik filosu ve seçkin askerleriyle kıyıya yanaştı. İmparator Kantakuzenos, kızını bizzat elleriyle gemiye bindirip Orhan Gazi'ye teslim etti. O an Theodora, arkasına bakıp vatanını ve ailesini son kez gördüğünde ne hissetmişti? Bir imparatoriçe adayı olarak doğmuştu ama şimdi bilinmeze giden bir gemideydi. Bursa Sarayı'na adım attığında ise Theodora direndi. Nilüfer Hatun gibi Müslüman olmadı. Orhan Gazi ona büyük bir serbestiyet tanıdı. Sarayda ibadetlerini sürdürdü, Hristiyan halka yardımlarda bulundu. O, Osmanlı Sarayı'nda kimliğini korumaya çalışan mağrur bir prensesti. Ta ki annelik sınavıyla yüzleşene kadar. Yıl 1357, İzmit Körfezi'nde yaşanan o meşhum olay saraya ateş düşürdü. Theodora'nın can parçası Şehzade Halil, Cenevizli korsanlar tarafından kaçırıldı. Orhan Gazi, oğlunu kurtarmak için devletin tüm hazinesini, siyasi gücünü ve hatta Bizans imparatorunu dahi devreye sokmuş, o meşhur 30.000 altınlık fidyeyi ödemeyi göze almıştı. Tarih kitapları bu olayı hep devletin gücü, siyasi manevralar ve ödenen o büyük servet üzerinden yazar. Ancak o satırların arasında unutulan, hiç yazılmayan asıl gerçek şuydu: Theodora'nın o saray odasındaki yangını. Düşünün, oğlunuz korsanların elinde,
Foça Kalesi'nde zincire vurulmuş. Kocanız imparatorlarla pazarlık yapıyor, hazineler dökülüyor ama bir anne için geçen her saniye ölümdü. Tam 2 yıl, dile kolay, 2 koca yıl boyunca Theodora, Bursa Sarayı'nın pencerelerinden ufka bakıp oğlunun yolunu gözledi. Belki de babam iktidar için beni feda etmişti, şimdi de oğlumu mu kaybedeceğim diye kahroldu. O bekleyiş Theodora'yı eritti, ruhunu tüketti. Halil kurtulup geldiğinde karşısında oğluna sarılan ama ömründen ömür gitmiş bir anne vardı. Şehzade Halil korsanlardan kurtulmuştu, Theodora derin bir nefes almıştı. Ancak kaderin bu çileli anne için hazırladığı son darbe henüz inmemişti. 1362 yılında Orhan Gazi vefat edince Osmanlı'da kardeş katli yasası henüz yazılmamış olsa da o kanlı gelenek işlemeye başladı. Tahta Nilüfer Hatun'un oğlu Murat Hüdavendigar geçti ve ne yazık ki yeni sultan iktidarını sağlamlaştırmak için kardeşi Halil'in ölüm fermanını verdi. Düşünün o anı. Theodora, korsanların elinden 30.000 altın ödeyip 2 yıl yolunu gözleyerek kurtardığı oğlunu bu kez kurtaramadı. Halil, abisi tarafından boğdurularak idam edildi. Theodora için Bursa'daki hayat o gün bitti. Kocasını kaybetmiş, evladı ise taht kavgasına kurban gitmişti. Artık o sarayda oğlunun canını alanlarla aynı havayı soluması imkansızdı. Tarihsel kaynaklar acılı annenin pılını pırtını toplayıp sessizce doğduğu yere İstanbul'a döndüğünü yazar. Bir imparatorluk gelini olarak girdiği o kapıdan evladını toprağa vermiş, yüreği dağlanmış bir sürgün olarak çıktı. Kız kardeşi İmparatoriçe Helena'nın yanına sığındı ve ömrünün geri kalanını bir manastır sessizliğinde oğlunun yasını tutarak tamamladı. Bugün Bursa Tophane'ye çıkıp o türbelere girdiğinizde tarihin sessiz dilini duyarsınız. Orhan Gazi'nin hemen yanı başında devletin Valide Sultanı Nilüfer Hatun yatar. Diğer eşi Asporça Hatun ise hemen karşıdaki türbede kayınpederi Osman Gazi'nin dizinin dibindedir. Yani o da bu büyük ailenin koynundadır. Ama Theodora yoktur. Ne kocasının yanındadır ne de Osmanlı'nın atalarının. Çünkü o kazanan tarafın değil, kaybeden ve vazgeçilen tarafın annesiydi. Babası tarafından iktidar için feda edilmiş, oğlu ise taht kavgasında kurban edilmiş bir kadındı. Mezarı bile bu topraklarda kalmadı. Tarihin tozlu raflarında kalmış sessiz anneleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Referans tarihte kalın, hoşça kalın.